Kanser dünya genelinde en sık ölüme yol açan hastalıklar arasında ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde de her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 19,3 milyon kişi kanser teşhisi alıyor ve yaklaşık 10 milyon kişi de bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Yüreklere su serpen gelişme ise erken teşhis ve tedavide yaşanan önemli gelişmeler sayesinde günümüzde birçok kanser türünün ölümcül olmaktan çıkması oluyor. Neredeyse her ay yenilenen çok farklı tedavi yöntemleri sayesinde ileri evre olsa dahi bazı kanser tipleri diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar sınıfına girmek üzere. Öyle ki toplumda kanserin son dönemi olarak bilinen 4. evre kanser tanısı almanın kaderi de değişiyor. Atakent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bozkurt, kanserin bazı erken belirtilerini anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Erken teşhis edilmesi için kanserin erken dönem belirtilerini bilmek ve zaman kaybetmeden hekime başvurmak son derece önemlidir. Ancak insanlar yakınmaları olduğunda kötü bir şey çıkacak kaygısıyla sağlık kuruluşlarına başvurmayı hep öteliyorlar. Oysa erken teşhis sayesinde artık pek çok kanser türü tedavi edilebiliyor. Hatta tam şifa sağlanabiliyor. Dolayısıyla korkuları bir kenara bırakmak ve hiçbir yakınma olmasa dahi kanser taramaları dahil düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak yaşam kurtarıyor. Tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Mustafa Bozkurt bu uyarılarda bulunduktan sonra 10 önemli erken belirtisini şöyle anlattı. İstem dışı kilo kaybı. Kanser hücreleri kontrolsüz çoğalan ve orantısız büyüyen bir yapı olarak etkiledikleri dokunun damar yapısını kendi lehine dönüştüren maddeler salgılayarak besin ve oksijeni orantısız olarak yüksek seviyede alıyor. Ayrıca metabolizmayı kendi lehine yöneten ve iştah kaybına yol açan maddeler salgılıyor. Dolayısıyla istem dışı kilo kaybı, iştahsızlık ve eşlik eden halsizlikle yorgunluk kanserin erken sinyali olabilir. Geçmeyen ağrı. Tüm dünyada insanların en sık yakındıkları sorun ağrı oluyor. Dolayısıyla her ağrı kansere işaret etmiyor. Ancak istirahat halinde geçmeyen ağrı, ağrılı bir meme kitlesi ya da dışkıda kan ve karın ağrısı birlikteliği erken teşhis için sağlık kuruluşuna başvuruyu gerektiriyor. Anormal kanamalar. İdrarda kanama, menopoz sonrası kanama, pek çok kişi tarafından basur kanaması olarak geçiştirilen dışkıda kanama veya kadınlarda cinsel ilişki sonrası kanama, karın alt bölgesi organlarına yönelik kanserin erken sinyalleri arasında yer alıyor. Tuvalet alışkanlığında değişiklik. Büyük tuvalet alışkanlığında kabızlık ve ishal yönünde beklenmedik değişiklik bağırsak kanserinden kaynaklanabiliyor. Zira bağırsakta gelişen kötü huylu tümör, dışkının bağırsaktan geçişini zorlaştıran kabızlığa yol açıyor. Bu durumlarda ise darlık noktasının arkasında yığılan dışkı, bağırsak bakterilerinin etkisiyle yumuşuyor ve bu kez ishal tablosu gelişiyor. Doktor Mustafa Bozkurt, düzenli bağırsak alışkanlığında beklenmedik kabızlık veya ishal gelişirse sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemlidir diyor. Sırta vuran öksürük. Öksürüğün özellikle kış ve bahar aylarında en yaygın görülen nedenleri viral enfeksiyonlarla mevsimsel alerjiler oluyor. Ayrıca sigara içen kişilerde kronik öksürük de yaygın görülüyor. Ancak öksürük aynı zamanda bazı ciddi hastalıkların da erken belirtisi olabiliyor. Örneğin akciğer kanseri gibi. Sırta vuran öksürük, daha da önemlisi kanlı öksürük, zaman kaybetmeden hekime başvurmayı gerektiriyor. Benlerdeki değişimler. Özellikle açık tenli kişilerin benlerini ara ara fotoğraflayarak şekil değişikliği açısından izlemeleri, en saldırgan cilt kanseri türü olan melanomun erken teşhisi için çok önemlidir. Bu nedenle vücutta yeni bir ben oluştuysa ya da var olan bir ben renk ve şekil değiştiriyorsa
Kaşıntılı veya kanamalı bir durum geliştirmişse hekime başvurmakta acele etmek gerekir. Yutma güçlüğü ve ağrı. Yiyecekleri, özellikle çayı normalden daha sıcak yeme içme alışkanlığına sahip kişilerde yemeğin takılmasıyla yutma güçlüğü şeklindeki yakınmalar yemek borusu kanserine işaret edebiliyor. Doktor Mustafa Bozkurt, zira kötü huylu tümör varlığında yutulmaya başlanan yiyeceklerin veya içeceklerin boğaza, ardından yemek borusuna taşınmaları zorlaşabiliyor. Bunun sonucunda yutma güçlüğüyle ağrı yakınmaları gelişebiliyor uyarısında bulunuyor. İştah kaybı. Pek çok hastalığın belirtisi olan iştah kaybı da kanser için erken uyarı sinyali olarak karşımıza çıkabiliyor. Uzamış iştah kaybı tüm kanserler için bir uyarı olabilirken, özellikle baharatlı yemek kültürlerinin yaygın olduğu Doğu Anadolu bölgesi gibi yörelerde alışılmadık şekilde çabuk doyma veya yemek yiyememe mide kanserinin erken habercisi olabiliyor. Sık sık hasta olmak. Kanser hastalığı bağışıklık sistemini zayıflatarak kolay hasta olmanın önünü açabiliyor. Ayrıca yine aynı nedenle iyileşmeyi de güçleştiriyor. Bu durum lösemi ve lenfoma gibi kan ve lenf sistemi kanserlerinde öne çıkıyor. Dolayısıyla genel olarak sık ve uzun süren ateşli hastalık ileri incelemeyi gerektiriyor. Ciltte iyileşmeyen yaralar. Mesleği gereği veya bronzlaşmak uğruna güneş altında uzun saatler kalan kişilerin dudaklarında, saçlı derileriyle yüz cildinde çıkan ve iyileşmeyen yarayı cilt kanseri açısından önemsemeleri büyük önem taşıyor. Peki kanser hastalığında görülen ortak belirtiler nelerdir? Kanser vücudun birçok farklı bölgesinde oluşabilir ve her kanser türü farklı belirtilere neden olabilir. Bazı kanser türleri ise başlangıçta hiç belirti vermezler. Ancak genellikle kanser hastalarında görülen ortak belirtiler şunlardır: yorgunluk ve halsizlik, iştah kaybı ve kilo kaybı, ağrı ve sızı, yüksek ateş ve gece terlemeleri, ciltte değişiklikler, yaralar veya kabarcıklar, ağızda veya dudaklarda yaralar, ishal veya kabızlık, idrar yolu veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, nefes darlığı veya öksürük, anormal kanama veya vajinal kanama kadınlar için. Bu belirtiler kanser olabileceğini göstermez. Ancak herhangi bir belirti yaşarsanız doktorunuza danışmalısınız. Erken teşhis kanserin tedavisi için önemlidir ve tedavi seçenekleri kanserin tipine, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.